Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Toplam 6 motiften oluşuyor. 3 motif önde, 3 motif arkada. Fermuarlı ve içi astarlı bir çanta. İsterseniz astar kullanmayabilirsiniz. Fermuarda kullanmak istemezseniz çantanızın şu kısmına mıknatıslı çıt çıt dikerek de kullanabilirsiniz çantanızı. Her renkte ayrı bir güzellik. Bunda önünde ve arkasında farklı motifler kullandım. Bunda önde ve arkada aynı motifleri tercih ettim. Tercih size kalmış. Başlamadan önce ölçülerini de sizinle paylaşayım. 20 santim genişliği, 11,5 santimde çantamızın boyu. Orta kalınlıkta koton iplerle ördüm. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Fakat koton iplerle daha güzel duruyor. Açıklama kısmına kullandığım ipleri ve kullandığım tığ numarasını da eklerim. Hadi başlayalım örmeye. Motifimizi örmeye sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı ben böyle tek kat değil, çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tuttum. İlmeği içinden çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Tığımın üzerine doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber toplam 12 adet ikili trabzan örelim. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeği içeriye aldım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire değil, ilk trabzanın tepesine. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengime geçiyorum. Beyaz rengi elime aldım. Trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Benim başlangıçlarım bu şekilde. İpimi sağlamlaştırmak için yapıyorum. Sabit duran ipimin etrafında kısa ipimi çeviriyorum. Bir zincir, tekrar 2, tekrar 3 zincir çektim. İkili trabzanlar örüyoruz. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere 5 adet zincirimle beraber ikinci, 3, 4, 5 adet ikili trabzan ördüm. Şimdi ilmeğimi çıkarttım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi tığıma alıyorum. Tek seferde çıkıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Devam eden trabzanımın tepesine batıyorum. Yine 5 adet ikili trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5. İlmeği çıkarttım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi tığıma geçirip çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Papatyalarımız bakın bu şekilde oluşuyor. Aynı şekilde örelim.
Evet, 12 adet papatyamızın yaprakları oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 3 zinciri çektim. Başlangıçtaki tam papatyanın tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpinizi kestikten sonra muhakkak gizleyin. Zincirlerin içine böyle dolayarak ben ipimi gizliyorum. İplerimizi düzgün gizlemek önemli. Tek sefer göstereceğim. Sonrasında göstermeyeceğim. Yeterli. Yeni rengimize geçelim. 3 zincir çektiğim boşluklardan yeni rengimle başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürüyorum. 4 zincir çekiyorum. 3 ve 4. Papatyamızın bu kısmında köşelerde üçlü trabzan öreceğiz. Aralarda ikili trabzan. 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Bakın 4 ilmek var. İkişer ikişer çıkıyorum. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir çektim. Yine 3 adet daha ikili trabzan örüyorum. Pardon, üçlü trabzan. Arada zincir çekmiyorum. Devam eden 3 zincir çektiğim boşluğa 3 adet ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Yine 3 adet ikili trabzan. Şimdi yine köşemi oluşturuyorum. Pardon. İki zincir. Devam edelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Cüzdan için toplam 6 motif gerekli bize. 3 motif önde olacak. 3 motif arkada olacak. 6 motifi örelim. Ekleme kısmında görüşelim. Evet, motiflerimizi ön yüzünden ekliyoruz. Şöyle bir üzerine koyuyorum. Ön yüzü, ön yüzü. Köşeden tığımı geçirdim. Bu arada eklemeyi ve bundan sonraki kısımları 2,5 milim tığ ile devam edeceğim. Elinizde ince uçlu bir tığ yoksa 3 milim tığ ile de devam edebilirsiniz. Sıkı sıkı örerek. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa bir adet sık iğnemi ördüm. Karşılıklı sık iğne örerek eklememi yapıyorum. Bu şekilde.
Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Yine burada da boşluğa 2 adet sık iğne örüp ipimizi kesiyoruz. Eklememiz böyle. Şimdi üçüncü motifimizi de ekleyelim. Hemen şuradan bir zincir çektim. Sık iğne karşılıklı batarak evet, buraya da 2 adet örüp ipimizi kesiyoruz. Üçünü ekledik. Şimdi etrafını bir tur dönüyoruz. Şöyle. İpimi elime alayım. Şöyle şuradan başlıyorum. 2 zincir çektim. İkili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir köşede tekrar aynı yere 3 adet. Arada bir zincir. Bu üçlü gruplarımızın tam ara boşluğuna 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir, tekrar bakın üçlü grupların arasına. Köşede yine 3 adet ikili trabzan. İki zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir, devam edelim. Birleşim yerinde bir detay var. Evet, burada ikili değil üçlü trabzan örüyoruz. Bir kere dolayıp doladım. Aynı yere battım. 3 ilmek var. Önce bir tanesini örüyorum. Sonra ikisini, sonra ikisini. Tekrar aynı şekilde 2 adet sağ tarafki boşluğa, 2 adet de sol tarafki boşluğa. Arada zinciri yok. Sadece şu grupların aralarında var. Burada neden bu şekilde yapıyorum? Bu birleşim yerindeki çukurluğu yok etmek için. Örgüler detayları ile güzel. Bu şekilde yaparsak dümdüz örgümüz gelir. Devam edelim. Aynı şekilde başlangıca gelelim.
Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi tek kenarına, şu uzun kenarına hem buraya hem buraya örmeye devam ediyoruz. Köşeden başlıyorum. 1 2 zincir çektim. İkili trabzan örüyorum zincirimle beraber 3 adet. Arada bir zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Evet, bakın bu ikili grupların ortasına batmıyorum. Sağ tarafına ve sol tarafına batıyorum. Boşluğa da 3 adet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Örmeye devam ediyoruz. Trabzanlarımızın tepelerine birer adet batıyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa da yine bir adet ikili trabzan. Üçlü gruplara 3 adet, boşluğa bir adet. Devam edelim. Sıranın sonuna geldik. İpimizi kesmeden yine devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Sık iğne örüyoruz bu sırada.
Bütün ikili trabzanlarımızın tepelerine birer adet sık iğne örmeye devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını döndürüyorum. Bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde bir sıra daha örüyoruz. Sonrasında bakın taban kısmına da yine üçlü gruplarımızdan örüyoruz. Bir sıra daha öreceğiz. Şöyle. İki tarafı da bitirelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Evet, iki parçayı da ördüm. İplerini temizledim. Şimdi fermuar ve astar dikmeden önce ütüleme yapmak istiyorum. Şu kıvrıklar olsun istemiyorum. Rahat dikebilmek için ve çantam formunu alsın diye muhakkak ütüleme yapıyorum. Ütülemeyi, ütümün ayarını şu yünlü koton ayarına getiriyorum. Sonrasında örgümün arkasını, önünü fark etmez döndürüp direkt bu şekilde ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için ütüleme yapıyorum. Tedirgin olursanız üzerine pamuklu bir bez koyup da ütüleme yapabilirsiniz. Muhakkak düşük ısıda ütüleyelim. Pamuklu iplerle örüyorsanız rahatlıkla ütülemenizi yapabilirsiniz. Bu şekilde ütüleyip astar ve fermuar kısmına geçelim. Sıra geldi fermuar ve astar dikimine. Kenarlarını eklemeden önce fermuar ve astar dikimi yapıyorum. Böylelikle çok kolay bir dikiş yapıyorum. İsterseniz elinizde de dikebilirsiniz. Bu şekilde düz şekilde fermuarı dikeceğimiz için gerçekten çok kolay oluyor. Daha önce detaylı şekilde paylaşmıştım. Hem elde hem dikiş makinenizde fermuar ve astar dikimini açıklama kısmına linkini eklerim. Oraya tıklayıp rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Böyle yüzeysel de anlatmak istiyorum size. Bakın cüzdanımızdan, örgü parçamızdan daha geniş bir kumaş alıyoruz. 4 santim fazladan pay veriyorum rahat dikiş yapabilmek için. Şöyle ikiye katlayınca da fermuarını daha kolay dikiyorum. Şöyle. Bakın şu ikiye katlanmış hali. Bu da metrelik fermuar. İstediğim boya göre kesip kullanıyorum. Bu da ekonomik oluyor arkadaşlar. Böyle koydum. Fermuarım bu şekilde. Örgüm böyle. Bakın ortalayıp bu şekilde düz halde dikiyorum. Şimdi fermuar ve astar dikimini bitirelim. Sonrasında kenar ekleme kısmında görüşelim. Fermuar ve astar dikimini bitirdim. Bakın. Kumaşımın kenarlarını diktim. Şimdi sadece örgü kısmını birleştirme kaldı. Fermuar ve kumaşı içe kıvırıyorum. Örgü kısmını eklemeye başlıyoruz. Şu son ördüğümüz sık iğneden eklemeye başlıyoruz sonuncusundan. Şöyle tığımı geçiriyorum. Evet. İpimi elime aldım. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürüp bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice çekelim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğnemi örüyorum. Sonrasında hemen iki sık iğnenin ortasına
kenarlarını ekleyerek başlangıç biraz zor oluyor. Şimdi trabzanın orta boşluğuna, pardon, şuraya batıyorum. Şimdi trabzanların tepelerine karşılıklı batıyoruz. Devam edelim. Evet, sonuncusunu da ördüm. İpimi kesiyorum. Evet, iplerimizi temizleyelim. Evet, çantayı bitirdim. Çok güzel oldu. Önü arkası bu şekilde. İç astarı böyle. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.